Değişik ülkelerden paranormal olaylara ve olayların yaşandığı yerlere bakıyoruz. Bildiğiniz üzere tüm bu videolar ve içerikler inanıldığı için değil, tamamen eğlence amaçlı düzenlenmiştir. Hazırsanız başlayalım. Oduncu Hayalet, Kanada. Bu olay 1800'lerin sonlarında yaşamış Ryan adında İrlandalı bir aşçının hikayesidir. Dungarvon Nehri yakınlarındaki bir ağaç kesme kampında aşçı olarak çalışmak üzere Kanada'nın New Brunswick kentine gitti. Ryan kahvaltı hazırlamanın yanı sıra mesai için herkesi uyandırma görevinde üstlenmişti. Fakat uyandırma işini herkes gibi değil de bağıra çağıra, etrafında ne bulursa yıkıp dökerek enteresan bir şekilde yapardı. Kampın sahibi ise inanılmaz asabi bir adamdı. Bir gün bu uyandırma tarzına maruz kalan patron, Ryan'dan birikimlerini vermesini ve bu zararı karşılamasını istedi. Sonuçta oduncu kampı zor işliyor ve bu zararlarla başa çıkmak istemiyordu. Ryan normal biri asla olmadı ve bu teklife direkt karşı çıktı. Bu durum patronda inanılmaz bir sinir ve intikam arzusu oluşturmuştu. Ryan'a bunu ödetmeliydi. O gün bütün herkesi odun kesmeye ve ava yolladı. Kendisinin hasta olduğunu, onlara daha sonra katılacağını söyledi. Çalışanlar geri döndüklerinde Ryan'ı ölü ve parasında kayıp olduğunu gördüler. Ryan'ın aniden hastalıktan öldüğünü iddia eden patron, adamlara cesedi ormandaki sığ bir mezara gömmelerini emretti. Her şey çözülmüş gibi duruyor ve günler sakin geçiyordu. Ta ki Ryan o ilginç ve rahatsız edici uyandırma sesleriyle geri dönene kadar. Kurtulan çalışanların iddiasına göre Ryan'ın hayaleti kampa musallat olmuş, patronu ve 10 kadar adamı paramparça etmişti. Kendileri ise katliam sırasında binbir zorlukla yaralı olarak ancak kurtulabilmişlerdi. 10 yıllar sonra bile bazı insanlar Dungarvon Nehri yakınlarındaki ormanda Ryan'ın o iğrenç ve rahatsız edici çığlıklarını duyabildiklerini iddia ediyorlar. Lady Koi, Nijerya. 21. yüzyılın ortalarında Nijerya'daki bir yatılı okula yeni ve güzel bir öğretmen geldi. Çocuklar yürürken kırmızı ayakkabılarının çıkarttığı garip sesten dolayı ona Lady Koi adını verdiler. Lady Koi'nin aslında içinde vahşet barındıran garip bir kadın olduğu sonradan anlaşılacaktı. Çocuklara vurmaktan inanılmaz zevk alıyor, ortada hiçbir şey yokken bile şiddete başvuruyordu. Bu duruma artık dayanamayan çocuklar Lady Koi'yi müdüre şikayet ettiler. Ancak bir öğrenci hastanelik olmasına rağmen müdür onlara inanmadı. Çocukların uydurması olduğunu, bu oyuna kanmaması gerektiğini düşündü. Sonunda öğrenciler meseleyi kendilerinin çözmesi gerektiğini, herhangi bir yardım alamayacakları kanısına vardılar. Gün boyu plan yaptılar ve artık uygulama vaktiydi. Gece olduğunda Lady Koi'ye saldırdılar. Ağzını tıkayıp bir çuvala soktular ve hareket etmeyi bırakana kadar dövdüler. Daha sonra bu cinayeti bir hırsızlık vakası gibi göstermek için okul duvarının dışına attılar. Bir süre bu savunmaları işe yaramıştı. Çok geçmeden bu öğrenciler bir bir ortadan kaybolmaya başladı. Okulda neredeyse hiç öğrenci kalmamıştı ve finansal durum yüzünden kapatılmak zorunda kaldı. Olay gerçekten de Lady Koi'nin yüzünden mi yaşandı bilinmez ama bu kayıp vakaları kayıtlarda mevcut. Lady Koi'nin hikayesi bütün diğer okullara da yayıldı. Lady Koi'nin hala okul salonlarında dolaşarak işkence edecek, intikam alacak çocuklar aradığı söyleniyor. Bu hikayeyi anlatan bir korku filmi de mevcut. İzlemek isteyenler bu isimleri aratıp izleyebilirler. Başsız Rahibe, Kanada. 1749'daki Le Loutre Savaşı'ndan sonra Marie adlı bir Fransız rahibe İngilizlerden kaçan sömürgecilere yardım etmek için Kanada'nın New Brunswick kentine gitti. Yakalanma riski olan kolonistler mallarını kaybetmemek için tüm eşyalarını topluluğun en güvenilir üyesi olan rahibe Marie'ye teslim ettiler. O da malları çalınmasını önlemek için sadece kendisinin bildiği güvenli bir yere gömdü. Birkaç gün sonra rahibe Marie ormandan geçerken bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı. Gömüğü değerli eşyaların yerini söylemesi için tehdit ettiler. Ancak rahibe reddedince saatlerce tecavüz ettikten sonra kafasını kestiler. Rahibe Marie'nin başsız cesedi Fransa'ya geri gönderildi. Günler sonra bir adam patikada yürüyüşe çıktı ve ormandan çıkan bir rahibe fark etti. Biraz yaklaştıktan sonra dehşete kapılıp çığlıklar atmaya başladı. Kampa dönüp başsız bir rahibe gördüğünü anlatsa da pek inanan çıkmadı. Zamanla bu bölgede benzer olayları yaşadığını iddia eden birçok insan ortaya çıktı. Efsaneye göre her dolunay vaktinde rahibe Marie ormanda kesik başını bulmak için dolanıyormuş. Darkdue, İrlanda. Bu efsane İrlanda'nın en ünlü vampir öykülerinden biridir. İrlanda'da görücü usulü evliliklerin yaygın olduğu bir dönemde köyündeki bir köylüye aşık olan genç bir kadın vardı. Ancak klasik hikayelerde olduğu gibi
Kötü ruhlu babası onu para karşılığı köyün reisiyle evlendirmek istiyordu. Babasının baskıları sonucunda evlenmek zorunda kaldı. Girdiği depresyon ve üzüntü hali, yemek yememesi gibi durumlar uzun bir azap döneminden sonra kadını ölüme sürükledi. Kocası olayı hiç takmayıp kısa süre sonra yeniden evlendi. Babası ise elde ettiği servetle o kadar gözü boyanmıştı ki ölen kızıyla bile ilgilenmeyip resmen cesedini bir kenara atmıştı. Anlatılanlara göre kadının ruhu o kadar öfke doluydu ki intikam için yanıp tutuşuyordu. Resmen bir melek olarak gidip bir şeytan olarak dönmüştü. Bir gün mezarından çıkıp babasını ve kötü kocasını öldürerek parçalara ayırdı. Artık yeni adı Dark Due'ydi. Daha sonra insan kanına karşı olan açlığı giderek arttı. Erkeklere güzel bir kadın şeklinde görünüp baştan çıkardıktan sonra kuytu bölgelere çekip canice katlettiği söylenir. Bazıları mezarının İrlanda'nın Waterford kentinde Drumbough ağacının altında bulunabileceğini söylüyor. Ama henüz oraya gidip bu bilgiyi doğrulama cesaretinde bulunabilmiş kimse yok. Alton Köprüsü Şeytanı, Teksas, ABD. Genelde eski köprüler ve mekanlar hakkında birçok efsane ortaya çıkmıştır. Ancak Dallas, Teksas'taki eski Alton Köprüsü, şahitlerin ve yaşanan olayların sıklığıyla biraz farklı. Yerel efsaneye göre eski Alton Köprüsü'nün altında keçi adam olarak bilinen şeytani bir yaratık bulunuyor. Görgü şahitleri bir adamın vücuduna ve bir keçinin kafasına sahip olduğunu belirttiği için böyle anılmaya başlandı. Aynı zamanda devasa boynuzları ve parıldayan gözleri vardı. Efsaneye göre köprüden geçen biri keçinin adını anarsa canavar çağrılır. Keçi adam gündüzleri köprünün altında uyur, geceleri ise yiyecek için dışarı çıkar. Ama eğer gün içinde adı söylenir ve çağrılırsa uyandırıldığı için daha da saldırganlaşıyor. Ayrıca bu köprünün cehenneme açılan bir kapı olduğuna ve keçi adamın da bu kapının bekçisi olduğuna inanılıyor. Günümüzde çok sayıda insan tam olarak sabah saat 3'te köprüden geçerken korkunç bir kükürt kokusu ve ateş görüntüleri gördüklerini bildiriyor. Videoda bahsi geçen bütün yerler günümüzde paranormal avcıların uğrak yeri olsa da kayda değer hiçbir sonuç çıkmamıştır. Başka paranormal videolarda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın.